Başkan günaydın. Oh, çok soğuk. Abi saat 5.30. Powerbank'i şarjdan almaya gidiyorum. Sonra çıkıp geri yatacağım. Yağmur yağıyor şu an. Bugün de yol yok bro. Yakalıyor mu bilmiyorum. Güzel yağmur yağıyor şu anda abi. Hava çok soğuk. Abi çadıra attım kendimi, hemen girdim uyku tulumunun içine. Yatıyorum. Çok soğuk başkan, dışarısı dondum ya. Falan. Eşyaları yıkadığımız gün havanın sıcaklığı düştü aga. Hiç baht yok bizde be. Güzel de yağmur yağıyor ya. Şimdi bu sesle tekrar uyuyacağım aga ben. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Azıcık daha yağmur sesi dinleteyim. İstek geliyordu. Yağmur videolarını uzun tut biraz diye. Başkan günaydın. Abi saat 10. 9.30'da kalktım ben de. Soğuk diye çıkmadım dışarı. Şimdi çıkalım, ocağı yakalım, bir çay kahvaltı falan yapalım. Güzel de yağmur yağdı, daha yeni kesildi. 12-1 gibi falan tekrar yağmur gelecek diye gösteriyor. Yarın hava açık. İnşallah yarın yola çıkacağız. Allah'ın izniyle. Neyse hadi çıkayım ben de, şu ocağı tutuşturalım. Onlar yine ıslanmış ya. Bak damlacıklar var üstünde. Neden öyle? Rüzgar mı vurdu acaba? Bak görüyor musunuz? Parlıyor şöyle altları. Şuralar. Şeyin de altında aslında. Neyse hayırlısı. Hadi. Ateşi yakalım, görüşürüz. Başkan, ateşi başlattık. Zor oldu ama sonunda azim kazandı. Bak şimdi. Kanka yanıyor. Ne yedin lan yine? Serseri. Benim de Eskişehir'den kalma başkan şey vardı. Eskişehir'de ben halamın evinden çıkmadan ketçapla mayonez almıştım abi. Mayonez değil aslında. Ketçap aldım. Kasiyere de renk sos var mı dedim. Var dedi. Bunu poşetin içine attı. Renk sos değilmiş bu. Sarımsaklı mayonezmiş. Ben mayonezi yemiyorum aga. Bu böyle çantada gezip duruyordu. Böyle ufak ufak da buna yediriyordum ben sütlerden sonra. Bu son kaldı. Bunu da şişeyi kestim abi. Yesin diye açtım, önüne koydum. Her tarafını şey yapmış. Mayonez yapmış. Şuna bak. Bana bak. Bana bak. Bak şu burna falan bak. Her yer mayonez. Isınayım ya. Elimi yüzümü yıkadım geldim. Su çivi gibi. Buz. Arkadaşım beni rahat bırak. Bak benim de üstümü başımı hep mayonez yaptın ya. Ama böyle olmuyor ki. Ne konuştuk biz seninle? Ne konuştuk? Yaramazlık yapmak yok. Hayır. Hayır. Abi bunun geçenlerde videoda bahsetmiştim ya size. Annesi ölmüş. Götürdüm ben aşağıdaki yavruların yanına bıraktım. Kardeşi vardı bir tane de. Kardeşini sahiplendi de bunu hırpaladı başkan. Bunu bir
Isırdı, sağa sola falan fırlattı. Titreme lan, bir şey yok. Ben yine de daha sütten kesilmemiş abi. Süt yani ağzındaki dişler çıkmamış daha bunun. Hiçbir şey yiyemiyor. Ben yola gideceğim diye götürdüm, yine de oraya bıraktım. Alışır falan diye. Bak benim çadır burada. O yavru köpeklere gitmek için de şuradan yolun sonu görünüyor. Merdivenlerden aşağıya iniyorsun. Sol tarafa aşağıya araziye iniyorsun. Şu binanın önünde o yavrular. Gecenin bir yarısı çıkmış gelmiş. Çadırın yan tarafına yatmış. Ağlayıp duruyor. Karnı aç. Karnı sırtına yapışmış falan böyle. Düştü. Öyle olunca ben hiç süt falan vermemiştim. Çadırı perişan ediyorlar diye. Demre'de şu çadırın iplerini falan kopartmışlardı. Benim Demre videosunu izleyen varsa. Öyle olunca çadırın yanına sokmayayım diyordum. Abi yapacak da bir şeyim yok. Hani az büyük olsa kendisi burada işte ettir kemiktir bir şeyler bulur yer deriz ama daha sütten kesilmemiş. Bunu sahiplendik, bakalım ne olacak bilmiyorum. Allah büyük. Ben şeyden çok korkuyordum. Almak istememin sebebi abi bizim hani biz kendi akıbetimizi bilmiyoruz. Ne yiyip ne içeceğimiz belli değil. Yarın parasız kalırsak aç kalacağız. Bu yavruya nasıl bakarız diye düşünüyordum. Abi bıraksam gitsem hani kaderi belli, ölecek. Sahiplenen falan da yok. En azından bizimle bir şansı olma ihtimali var diye düşünüyorum. Yani en azından yani birkaç ay bakarsak sütten kesilince yollarımızı ayırabiliriz. Nasıl olur bilmiyorum ama şu anda bırakıp gidemiyorum. Ya o 2 gün havalar açıkken gitmememin sebebi buydu abi. Bırakıp gidemedim burada. Bana rızkımı veren Rabbim onun da rızkını verecektir abi. Yapacak bir şey yok ya. Sahip çıkacağız. Hani dediğim gibi bırakamıyorum bunu. Bunu bıraksak nasıl bırakacağız? Bak alıştı 2-3 günde. Yani hiç yüz vermedim ben buna 2 gün boyunca. Çadırın oradan gitsin diye. Ama gitmedi de işte. Ne haber? Gel. Gel. Hanimiş? Hanimiş gel. Hayır, yalamak yok. Elleri yıkadım geldim, bir daha yıkamaya cesaret edemiyorum. Çok soğuk. Bunu ilk bıraktığım gün, yani ilk geldiği gün bunun buraya. Hiç ben dediğim gibi ilgilenmedim. Ağlayıp duruyordu bu. Anası gelir alır diye bekledim, gelmedi abi. O gün de burası çok kalabalıktı. O kalabalık diye bahsettiğim gün. Bunun önüne ekmek atmışlar. Bunda da dediğim gibi bir tek köpek dişleri böyle ufak ufak görünmeye başlamış. Ağzında diş yok. Bu da karnı aç, yiyeceğim diye kopartıyor, alıyor ağzına, damağına yapışıyor. Köpek kendini yerden yere vuruyordu. Nefes alamıyordu. Ağzından çıkarttık o ekmeği zorla da kendine geldi. Bak hiç oynamıyordu. Bugün neşesi yerinde. Oyun yapıyor bize. Bak sen böyle yaparsan olmaz ama. Bununla da anlaşmamız çadırın içine girmek yok. Çadırın yan tarafında yatacak. Öyle ben yaşmama isterim, kurumama isterim, o da yok. Değil mi? Ben ne yersem onu yiyecek başkan. Anlaşma bu. Şartları kabul etti inşallah. Ettin mi? Tamam mı? Cevap ver. Oyunu bırak. Oyunu bırak. Tamam mı diyorum. Böyle bu iki bacağımın arasına girip orada yatıp uyuyor abi ben burada otururken. Neyse hadi çayımız olmuştur. Ya dediğim gibi şunu bırakıp gidemedim. Ben şimdiye çoktan uzaklaşmıştım buradan da o 2 gün havalar açıkken. Ondan sonra tekrar hava bozdu, gidemedik falan. Dediğim gibi işte sahiplendik başkan, bakacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Çok şapşal.
Takılı mı kaldı ağzında? Bak daha yeni yeni çıkıyor dişler. Dişleri bile yok. Ne? Yine sevdirdin kendini. Yine bana el yıkatacaksın bu soğukta brocum ya. Yalanmaz mısın? Yalanmaz mısın? Acıktın mı sen? Hadi gel sana süt verelim gel. Gel. Ben ellerimi yıkayayım abi. Şuna bir şeyler hazırlayayım. Sonra da çayımızı içelim biz. Gel hadi. Yemeğin hazır gel. Gel. Abi pideden böyle ufak ufak doğradım. İçine de sütü doldurdum. Onu da pideler sütü emsin diye bekliyorum başkan. Yumuşuyor iyice. Güzel yiyor. Yerken iki arka ayağı havaya kalkıyor ve kafasının üstüne düşecekmiş gibi oluyor. Bakalım olacak mı yine? Ya dediğim gibi daha böyle ekmek yiyebilecek çağında değil de sütle ıslayıp hafif de böyle sıcak su ekleyince başkan ekmekler mamaymış gibi oluyor. Onu yiyor böyle yumuşak yumuşak. Bak. Ya sen hakikaten benim başıma bela oldun dostum ya. Neyse hadi bizim çayımız oldu. Çayımızı içelim. Abi çok iyi ya. Ateş candır. Çakmak gazımız yok. Ateşi söndürmeyeceğiz başkan. Biraz sonra odunumuz var da bu kavak odunu hemen yanıp geçiyor. Gidip biraz daha odun bulup gelmemiz lazım. Ekip geldi başkan. Gitsinler de anlatacağım olayı. Çay yapıyorum da ekip geldi. 4 kişi indiler arabadan. Sağ olsun iyi adamlar ya. Kimlik sordular abi. Kimliği gösterdik. Dediler nedir ne değildir necisin. Dedim böyle böyle. Buradayım. Birisi dedi kaç gündür buradasın dedi. Ya ben daha cevap vermeden diğeri dedi 4 gün dedi. 4-5 gündür dedim buradayım. Şikayet etmişler buraya. Kamp attı buraya gitmiyor diye. Anlattım durumu dedim böyle böyle. Burada dedim buraya geldiğimde dedim sağanak yağış vardı. 2 gün dedim burada kaldım. 2 gün dedim hava açtı. Bu sefer de dedim gideceğim tarafa fırtına uyarısı ver dedim. Doğru söylüyorsun. Ege kıyılarına fırtına uyarısı verdi dediler. Konuştuk bayağı bir sohbet ettik. Nedir ne değildir ne yapıyorsun zor olmuyor mu? Hani onları falan sordular. Herkesin sorduğu şeyleri. Onları cevapladım. Şikayet gelince de birbirlerine sordular ne yapalım falan diye. Dedim ben zaten hani yarın yola çıkacağım. Bugün dedim müsaade edin yarın dedim. Hava açarsa dedim giderim. Hava açmazsa da dedim buradan kalkar başka bir yere giderim hani. Size dedim sıkıntı yaratacak bir şey yapmam. Tamam sen bugün de kal burada dediler. Ya şikayet geldi. Şikayet gelmese problem yok dediler. Burası hani kamp alanı değil falan muhabbetine girdiler. İyi adamlar da aga be. Onların da işi bu işte. Giderken Allah kolaylık versin dediler. Dedim Allah size kolaylık versin. İşte bir telefonla benim dedim yanıma geliyorsunuz karakoldan çıkıp dedim. Hakikaten Allah kolaylık versin adamlara. Neyse böyle işte. Geldiler gittiler. Ya burada da işte aileler geliyor falan filan muhabbet yaptılar. Dedim aileler gelsin ben dedim. Kimse dedim hani alkol almıyorum, uyuşturucu kullanmıyorum, kimsenin karısına kızına laf atmıyorum burada dedim. Hani çadırı kurdum, sıkıntı yaratmıyorum dedim. Öyle senlik hiçbir sıkıntı yok. Biz sadece ihbara diye geldik, gelmek zorundaydık falan dediler. İyi adamlar abi.
Konuştuk işte. Sohbet ettik bayağı bir. Sonra da gittiler. Öyle. Var böyle insanlar da var Türkiye'de. Ne yaparsın? İşte bak geçen gün gördün. Önceki videolarda abla ne çeşmeye yer arayacaksın, getir bizim bahçeye kur dedi. Bu da bak devletin kamu arazisine kamp kuruyor diye şikayet ediyor. Allah herkesin hakkında hayırlısını versin. Allah kimseyi fesat etmesin. Yani. Abi neyse, moral bozmak yok. Çayımla demlendi başkan. Çayı da içelim bir yandan. Böyle aga işte böyle şikayet falan edilebiliyorsunuz. Ama insanlık ölmemiş. Adamlar dediğim gibi polisler geldi. Hal hatır sordular. Sigara ikram ettiler. Sigara içtik. Çayım olmamıştı o zaman da. Çayım olsa da bardağım yoktu gerçi. Geldiler gittiler. Aga Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Başkan şöyle yumurtamız hazır. Pidele çıkarttım. Çay da hazır. Ben bunu ufaktan gömüyorum abi. Bana afiyet olsun. Abi saat 1'e 10 var. Güneş yeni çıktı. Güneşten önce serin de hava. Uyku tulumunu çıkarttım. Ona sarıldım oturuyordum. Video düzenliyordum burada da. Güneş çıkınca montu da aşağıya aldım. Güneş görsün kurusun diye. O şu alt taraflarıyla yakasının olduğu kısımlar ıslak hala. Aga odunumuz sadece bu kaldı. İnce odun olmayınca da destekleri yanmıyor. Gidip odun alıp geleceğim. Ondan sonra da tencereye su koyup biraz ısıtıp bulaşıkları yıkayacağım. Odunu getirdim, parçaladım başkan. Eller falan simsiyah oldu. Tencereyi, tabakları falan da aldım da. İçinde sıcak su var. Isıttıydım suyu tencerenin içinde. Gidelim şimdi onları yıkayalım. Ondan sonra nefes nefese kaldım şunu keseceğim derken. Kaldığımız yerden devam ederiz. Video editlerken saati 3 yaptım. Yağmur da yağmaya başladı aga yeniden. Çadırın ağzını falan kapattım da. Dünkü videoda bahsetmiştim ya. Kuru fasulye aldım konserve diye. Onu attım ocağın üstüne, o ısınsın biraz. Onu yiyeceğim. Mont da kurumuş. Giydim üstüme. Soğuk hava ya. Buradayım aga işte dediğim gibi. Bizim konserve ısınırsa biraz onu yiyeceğim. Bir de neyimiz var? Ton balığıyla makarna var başkan. Belki bir ton balıklı makarna yapabiliriz gece için. Saat daha 3. Ben çok acıktım. Makarna yapacaktım da çok acıkınca dayanamadım abi. Hemen konserveyi yapalım, ısıtalım, yiyelim bir taraftan. Geceye de makarna yaparız işte. Dediğim gibi ya ton balıklı ya da domates soğanlı falan. Duruma göre bakarız. Ama büyük ihtimal domates soğanlı yaparım. Çünkü yarın İnşallah yol yapacağız. 53 kilometre ilçe merkezine yolumuz var. Onu yarın yolda tüketebilirim ton balığını. Abi şöyle ufaktan kaynamaya başladı o. Çok fazla da ısıtmayacağım. Yağmur geldi. Hızlı bir şekilde.
Bunu alıyorum aga ben. Yeter bunun ısındı. Abi kuru fasulye candır ya. Ben normalde konserve yemiyorum ama geçen akşam dediğim gibi kuru fasulyenin rüyasını gördüm. Müsaadenizle başkan. Pideyi de alalım şöyle yanımıza. Ufaktan gömüyorum ben bunu. Bana afiyet olsun. Saat 6.30. Ben makarna haşlıyorum bro. Şuna da sıcak su koydum. Kaynarsa bununla da çay yapacağız. Günü de kapatırız ondan sonra. Makarnanın içine hiçbir şey atmadım başkan. Sadece yemek yağı, tuz ve pul biber var. Şu anda aç da değilim de çok soğuk aga hava. Hava soğuk olunca yapayım bir an önce de çadıra geçeyim. Yiyeceğim zaman oturur yerim diye düşündüm. Soğanlı domatesli falan diyordum ama soğanlı domatesi yanına salata yapmaya karar verdim sonradan. Makarnanın poşetini de ters tutmuşum ben. Yerlere döküldü. Toparladım onu da. Şöyle yoğurt kabının içine kırdım. Sıcak suyu da bastım bro içine. 2 sefer değiştirdim o suyu. Makarnanın suyu çok gelecek zaten. Şimdi onu döker. Bir daha sıcak su koyarız. Yumuşar. Burada dediğim gibi bir sürü kedi köpek var. Yesin hayvancıklar. O da onların nasibi. Aga çok soğuk hava ya. Bugün gördüğünüz gibi sabahtan beri tulumun içinde oturuyorum burada. Bu kaynayana kadar yani pişip olana kadar ben acıkacağım büyük ihtimal. Ben bunu gece yaparım yani gece için hazırlarım yerim falan diye düşünüyordum ama acıkmaya başladım. Neyse. Telefonumun şarjı %100 ama hala powerbank'te takılı. Powerbank'in de 2 disk şarjı kaldı. Ama ben şimdi bugünün videosunu falan düzenleyeceğim çadırda. O kullanacağım programlar çok fazla şarj götürüyor başkan. Onları halledip ondan sonra götürüp aşağıya şarja takacağız. Yarın da kaybolup gitmemiz lazım buradan. Allah'ın izniyle. Çadırı polisler bastı bugün. Çok heyecanlıydı. Bırak şimdi. Salak. Adamların demesi çok böyle hoşuma gitti ya. GBT'ye falan baktılar, sorguladılar. GBT'de bir sıkıntı yok. O sırada biz diğerleri 4 kişi geldiler. Biri GBT'yi sorgularken biz üçüyle sohbet ettik falan. GBT temiz başkan. Bende de bir sıkıntı yok. Gelmişim kamp kurmuşum burada. Hani bir problem de yok. Ama bir de şikayet var. Polis memurunun birisinin diğerine amirim ne yapacağız demesi çok hoşuma gitti ya. Adamlar böyle kaldılar. Aga. Hani buraya kamp kuramazsın diyemiyorlar çünkü öyle bir yasak yok. Ama bir de şikayet var. Onunla uğraşmaları lazım. Aga Allah kolaylık versin ya. İnsanla uğraşmak kadar zor bir şey yok. O beni şikayet eden de görsün diye böyle tulumla falan oturdum. Bacaklarımı masanın üstüne falan attım. Kimse yara arkadaş. İyice rahatsız olsun benden. Tahmin ediyorum ben kim olduğunu da. Hayırlısı. Allah onun da hakkında hayırlısını versin. Neyse çok konuşuyorum. Video uzuyor ondan sonra. Bunu pişirip içeriye alacağım. Büyük ihtimalle yerim ya şimdi. Hepsini bitiremem ben bunun da. Gece de acıkmam tekrar büyük ihtimal. Kalanını da çıkartır kediye köpeğe bırakırız dışarıya. Abi saat 8.30. Ben şu an bu izlediğiniz videonun editini yaptım. Bir kapanış alayım istedim. Kapanışı da alıp renderını alacağım bro. Şu an telefon hala şarjda takılı. Powerbank'te. Powerbank'te son dişte. Ama ben bu videonun renderını bitirip
Götürüp powerbank'i şarja takacağım. Sabah da giderken inşallah gidebilirsek alır gideriz. Öyle. Burası günün ve videonun sonu. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar tahammül edip de bana katlanma zahmetine dayanabildiyseniz abi, videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de size zahmet bir abone olun da. Daha çok yol gideceğiz beraber inşallah. Hadi neyse, seviliyorsunuz. Bye bye.